Herkese merhaba. Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nilüfer Keskiler. Bugün sizlerle bu üzerimde görmüş olduğunuz yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz tatlı bluzu yapacağız. Yapması gerçekten çok kolay. 2-3 saatte bitirip giyebileceğiniz kolaylıkta bir bluz. Yine birçok alternatife kendiniz dönüştürerek kullanabileceğiniz de bir bluz. Bu üzerine şöyle tatlı fırfır detayları yaptım ama bu fırfırları siz uzatarak, yani örmeye devam ederek bunu bir elbiseye çevirebilirsiniz. Bu fırfırları hiç yapmayabilirsiniz. Yine alt kısmına motif ekleyerek bunu daha uzun bir tişörte çevirebilirsiniz. Şu askı kısımlarını şu şekilde bağlamalı yaptım. Böylece bunu istediğiniz uzunlukta bağlayıp kısaltabilirsiniz. Birçok bedene kolayca uyarlayabileceğiniz bir model. Ben bunu hazırlarken Nako Kaliko iplerini kullandım. Şu şekilde benim kullandığım renkler. Siz de kendi Nako Kaliko'nuzu seçtikten sonra hemen bluzu yapmaya başlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Sırtı da aynı şekilde. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Video içerisinde söyledim ama şu yarım motiflerden bir tane daha yapıp bu şekilde düz bir askılı da yapabilirsiniz. Bu tarz projelerin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yaptıklarınızı ve yorumlarınızı Nako İpliklerini etiketleyerek paylaşmayı da unutmayın lütfen. İsterseniz gelin şimdi videoya geçelim. Bluz için Nako Kaliko kullanacağım. Nako Kaliko simli kullanacağım. Siz de kendi zevkinize göre renkler tercih edebilirsiniz. Ben bu 3 rengi tercih ettim. Ve 4 milim tığım var. Bir adet de makasım var. Başlıyoruz. Başlarken gül kurusu rengimi aldım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Daha sonra bu 4 zinciri ilk zincire batarak şu şekilde kapattım. 1 2 zincir çektim. Doladım. Bir adet ikili trabzan yapar gibi ilkinden geçirdim. Daha sonra diğer ikisinden ikili fıstık yapmış oldum. 1-2 zincir çektim, doladım. Trabzan yapar gibi halkaya batıyorum. Sadece ilk ikisinden geçirdim. Tekrar doladım, battım. Yine ilk ikisinden geçirdim. Daha sonra hepsinden geçirdim. Bir tane daha ikili fıstık yapmış oldum. Aralarda 2 zincir var. Bu şekilde 8 tane yapıyorum. Orta kısmı bu şekilde olacak. Her arada 2 zincir var. 8 tane fıstığım oldu. 2 zincir çektim ve ilk fıstığın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde orta kısmı bitmiş oldu. Şöyle küçük bir çiçek gibi gözükecek. Şu ortasına böyle iyice çekiyoruz. Diğer ipimi aldım. Bakın şöyle çevirdim. Bunun içinden tuttum. Şöyle bir halka yaptım. Bunu da tığıma taktım. Daha sonra doladım. Herhangi bir boşluktan yapmaya başlıyorum. Şimdi bunu kareye çevireceğiz. Normal ikili trabzanlar yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeden başlıyorum. 2 zincir çektim. Biraz kenara itiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Doladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her köşe arasında bir dolgu oluyor. Şimdi bu ilk dolgumdu. Şimdi tekrar doluyorum. Bir sonrakine köşe yapıyorum. Bu şekilde sırayı bitireceğim ve bundan sonra hanım dilendi motifi gibi devam edeceğiz. Sonraki sıralara istediğiniz boyuta gelene kadar yapabilirsiniz kendi beden ölçünüzde. Şöyle köşeyi de yapalım beraber. Şöyle 3 tane ikili trabzan. Şu şekilde. Diğer sıraları da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldiğimizde şu ilk trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum ve ipimi kesiyorum. Bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde ilerleyecek. Bildiğimiz kare motif olarak devam edeceğiz. Sadece köşelerde arada 2 zincir olacak. Diğer yerlerde zincir olmayacak. Burada bir püf noktası göstereceğim. Bu kare motiflerde hep aynı yöne doğru ördüğümüz zaman motifin tam kare olmuyor, hafif bir kayma oluyor. Bunu engellemek için 2 sırada bir tersten örüyorum. Yani motifimin ön yüzü burası ama ben 2 sıra ördükten sonra ön yüzden
arkasını çeviriyorum, bu taraftan örüyorum. Yapmak zorunda değilsiniz ama tam kare olsun, çok güzel gözüksün istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Şöyle köşeden başlıyorum. Normal 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle biraz çektim. Yine aynı şekilde dolduruyorum. Hiç araya zincir çekmeden ipleri en son temizleyebilirsiniz. Zincir çekmeden bir sonraki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yeşil ile ördüğüm sırayı da bitirdim. Burası motifimin tersi. Ben bu tarafı kullanacağım. Bakın daha düzgün bir kare oluyor. 2 sırada bir yeşile denk geliyor benimki. 2 sırada bir tersinden örüyorum. Şimdi 2 sıra bu taraf bana bakarken gül kurusu ve beyaz rengini öreceğim sırayla. Daha sonra ters çevirip yine yeşil öreceğim. Ve motifimin son hali şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Ben dikerek birleştireceğim bu bluzümü. Ama siz motif birleştirme yöntemiyle yapmak isterseniz daha kolay oluyor diye siz yeşilde bırakıp şu son sırada birleştirme yapabilirsiniz. Yine motif kaç santim diye soranlar olursa benim motifim 16 santim. 36-38 bedene uygun olacaktır. Her beden için, yani mesela 40 beden yapacaksanız şu bir sıra artırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Bu tam motiften 4 tane ihtiyacımız var. Şimdi yarım motif yapmanın püf noktalarını göstereceğim. Yine tam motifte olduğu gibi 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincirden bir halka yapıyoruz. İlkine battım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Doladım. Bakın bu 3 zincir kenarda kalacak. Bu bir püf noktası. Yarım trabzan yaptım. İlk ikisinden geçirdim. Tam motifte olduğu gibi fıstık yaptım bir tane. 2 zincir çektim. Tam yarısını yapacağız ya. Şu burada kalıyor. Bakın bu araya öreceğiz. Yarım motifin püf noktalarından biri. Şimdi 4 tane daha fıstık yapacağım buraya. 4 tane fıstık yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekiyorum. Normalde aralarda 2 vardı. Sonuncusunda bir zincir çekiyorum. Doladım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Püf noktam bu. Başta ve sonda batabileceği boşluklar bırakmak. İpimi kestim. Çünkü motifin tam yarısını yapmak istiyorum. Bu da yarım daire şeklinde olacak. Bakın şu şekilde görünecek. Bir sonraki rengimi aldım. Şurada çektiğimiz 3 zincir vardı hatırlarsanız. Şurada boşluk olarak duran. Ona batıyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Püf noktası başlangıcında ve sonundaki bu bir trabzanı yapmayı unutmamak aslında. Bu benim köşem. Köşemin yarısı daha doğrusu. Kalan kısımlar aynı gidiyor. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bunda da 2 sıra düz, bir sıra tersten örme geçerli. Doladım. Buraya köşe yapıyorum. Motifin aynısı, sadece yarısı. Buna dikkat edin. 2 zincir çektim. Bir tane tam köşem var, 2 tane yarım köşem var. Şu şekilde. Burayı da dolduruyorum. Bakın köşe yapmış oldum. Bakın bu şekilde son kısmı doldurdum. Bu şekilde bırakmıyorum. Bir zincir çekip aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çünkü bir üst sırada buraya yeşili batacağız. Şu şekilde aynı devam ediyorum. Tek püf noktası dediğim gibi şurada köşeye yapacak boşlukları bırakmak. Şimdi bu şekilde motifimizi tamamlayacağız. Bakın bu şekilde motifimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi kenarlarda hep bir trabzanı bıraktım. Böylece yarım motif tamamlanmış oldu. Tam motifi yanına koyduğunuzda bu birebir aynısı oluyor. Şimdi bluzumuza geçelim.
Bluz için 4 tane tam motife, 4 tane de yarım motife ihtiyacımız var. Şimdi tam motiflerin ön tarafı burası. Benim kullanacağım yüz. Alta şöyle yerleştiriyorum. Çünkü bu tarafı düzünü kullanacağız. Yanına hemen şu şekilde diğerini yerleştiriyorum. Üst kısmına direkt dikilecek şekilde yerleştiriyorum. Bu tarafı düz. Yani ters kısımlar birbirine bakacak şekilde koyuyorum. Böyle koydum. Şimdi gelelim yarım motiflere. Bu motifimin tersi bana bakarak şu alt kısım için, bu parçalar için bir tane koydum. Bir tane de düz kısmı bana bakacak şekilde buraya koydum. 2 tane kaldı. Bunların da ters kısmı içeride kalacak şekilde katlıyorum ve şu kısma yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde bu tarafı da katlıyorum. Diğer tarafa yerleştiriyorum. Şimdi bunu etamin iğnesi yardımıyla şu son sıradaki renkle, yani benim için gül kurusu, şu birbirine dokunduğu yerlerden bir güzel dikiyorum. Bakın şu şekilde koydum. Şu kenardan başlayarak dikmeye başladım. Şu kısımdan size de göstermek istiyorum. Burası ön tarafı, burası yan tarafı olacak. Mesela buraya da bu şekilde dururken açık haliyle yarım motifi koydum. İpim bu köşede. Köşe kısımlarında bakın şurada çektiğim bir zincir vardı, hatırlarsanız. Hemen ona geçiriyorum şu şekilde ve karşılıklı köşeden köşeye şöyle bir sıkıştırma işlemi yapıyorum. Aynı şekilde bu motifin köşesinden de geçiriyorum ve şu şekilde çevirdim. Siz de kendinizde nasıl rahat edecekseniz o şekilde çevirebilirsiniz. Ben bu şekilde çevirdikten sonra karşılıklı trabzanların şu tepesinden şu şekilde bakın batarak şöyle dikme işlemini yapıyorum. Tek yaptığım bu. Çok fazla çekmiyorum. Düz bir zeminde masa gibi yaparsanız çok daha güzel duracaktır. Ama bu dikme işlemi size zor geliyorsa siz şu son sırayı örmeden motif birleştirme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde bunu diktikten sonra bu yan taraf oluyor. Hemen yanına düzünden dikiyorum. Bunu ekleyeceğim. Daha sonra arada yine yarım motifim var. Onun yanına bunu ekleyeceğim. Bu şekilde bakın. Aslında teknik olarak baktığınızda bir tam motif, bir yarım motif, bir tam motif bu şekilde gidiyor. Sonra bunu ekleyeceğim. En sonda katlayıp birleştireceğim. Şimdi ben bu araları dikip geliyorum. Bakın bu şekilde bluzumuz bitmiş oldu. Siz de istediğiniz genişlikte, uzunlukta yapabilirsiniz. Ben yine benimkisinin santim ölçüsünde vereyim. 43 santim eni var benim. Tabi bunun genişleme payını da unutmayın. Yani bu örgü olduğu için esneyebilen bir yapıda. Şimdi alt kısmını, ön arkası aynı. Alt kısmına küçük bir süsleme yapacağız. Bu durumda şöyle bir ters çeviriyorum. İpimi şu şekilde düğüm atarak aldım. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Mesela şuradan başlayabilirim. Şu ipleri en son temizleyeceğim. Süslemeyi yaptıktan sonra. Mesela şuradan başlıyorum. Hatta şuradan başlayayım. Tam ortadan başlıyorum. Bakın. Şuraya bir zincir yaptım. Doladım. Şu boşluğa batıyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 5 tane ikili trabzan, bir sık iğne, 5 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Bakın bu boşluğa, şuradaki bir trabzan yaptığım yere sık iğne yaptım. Doladım. Bir sonraki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle 6 da yapabilirsiniz eğer 5 az gelirse, bu önemli değil. Şöyle ben 5'er tane yapacağım. Şöyle 5. Bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde alt kısmını komple
döneceğim. Görüntüsü bu şekilde olacak. Bluzumuzun alt kısmını yapacağız şimdi. Şuraya en son şu midye desenlerini yaptım. Bakın şurada gözüküyor bunlar. Tamamladım. Yani görüntümüz şu şekilde oluyor. Şöyle bir kenara alayım. Bu şekilde oluyor. Siz isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine bunu siz daha uzun bir bluz gibi giymek isterseniz, bu şekilde daha kısa değil de, o zaman buralara tam motif koyup bunları şunun gibi tam motif yapıp boyunu bir motif daha uzatabilirsiniz. En son kapatacağınız kısma yarım motifleri koyabilirsiniz. Yine ben bu şekilde V yaka seviyorum. Ama siz eğer burayı kapalı isterseniz 2 tane yarım motif yapıp öne ve arkaya bu şekilde yerleştirebilirsiniz de. Hatta buraya yerleştirirken bu kısma da bu şekilde midye deseni yapıp, yani şu altına yaptığımızdan yapıp bu şekilde bir yaka detayı da yapmış olabilirsiniz. Bu şekilde değişimler yapabilirsiniz. Yine bu alt kısmında yaptığımız detayı örmeye devam ederek bunu bir elbiseye de çevirebilirsiniz. Çok güzel olur. Şimdi şu altına yaptığım detayı nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi alt kısmının detayını anlatacağım. Bu şekilde küçük bir parça hazırladım. Çünkü yapmadan önce alt kısmını böyle geçmiştik. Böyle de bırakabilirsiniz bu arada. Böyle de gayet şık duruyor. Ama ben fırfır detaylarını seviyorum. Şuraya yaptığımız 5 trabzanın ortasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tam ortaya battım. Şu şekilde 2 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra bir zincir çektim, doladım. Aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi hiç zincir çekmeden ipimi doladım ve buradaki sık iğneye batıyorum. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Bir zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Bakın şöyle. Altına yaptığım tek detay bu. Doladım. 5 trabzanın ortasına batıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu alt kısmına böyle pompon gibi bir şeyler koyabilirsiniz. Saçak şeklinde ipler sallandırabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Boncuklar koyabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre düzenleyebileceğiniz bir model olduğu için de çok seviyorum gerçekten. Yine çocuklarınıza yaparken tek yapmanız gereken motifin boyunu küçültmek. Şu şekilde bakın. Bir 5 trabzanın ortasına bir sık iğneye, bir 5 trabzanın ortasına bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Bu zaten otomatik olarak böyle fır oluyor. Şimdi bizim bluzda yuvarlak olarak ördüğümüz için şöyle olacak. Yani iki model yan yana şu şekilde gelecek. Bunu nasıl birleştireceğiz? Şu şekilde ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapacağım. Daha sonra bir yandakine batıyorum. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra ortadaki bir zincire geldim. Buradan 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 3 zincir bir trabzan sayılıyor zaten. Bir tane de ben yapıyorum ikili trabzan. Bir zincir çektim, doladım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Sadece bu sefer de mesela buradan şu ortadaki bir zincir atlıyorum. Buradan da buradaki bir zincir atlayacağım. Her birine 2 tane ikili trabzan, bir zincir şeklinde. İstediğiniz kadar bunu uzatabilirsiniz. Şöyle burayı da yapalım. Yine birleştirmesi aynı olacak. İlmek kaydırmayla gelip yukarı doğru çıkacaksınız. Bu şekilde bir detay yapmış oluyoruz. Şimdi gelelim şuradaki askı kısımlarını nasıl yaptığımıza. Ben iki taraftan da yapıp omuzda bağlanabilecek bir askı tasarladım. Çünkü bu şekilde hem omzunuza göre bağlayabiliyorsunuz. Daha kolay ve kullanışlı oluyor. Hem de ölçüp uğraşmanıza gerek kalmıyor. İlmeğimi tığıma taktım. Şu ortadaki iki zincirin olduğu boşluğa batıyorum ve şu şekilde bir zincirle orayı sabitledim.
Bu şekilde 50 tane zincir çekiyorum. İnce bir askı olsun istedim. 50 zincir çektim. Biraz şunu genişlettim, doladım. Tekrar buraya batıyorum. Tekrar doladım, tekrar batıyorum. 3 kere dolama işlemi yaptım. Bu üçüncü. Bir kere daha batıyorum. Şimdi hepsinden tek seferde geçirdim. Bir zincir çektim. Daha sonra hemen dibine batıyorum. Oradan ipi çıkardım, ilmeği şuraya geçirdim ve buradan da bir zincirle bunu sıkıştırdım. İpimi kesiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde bağladığımız topun da şöyle küçük bir topçuk oluyor ucunda, süs gibi. Bunu sabitleme işlemine gelince de şöyle ipimizi katlarına ayıracağız. Hemen bakın, sadece bir tarafı şöyle bir geçiriyorum buradan. Daha sonra bu ikisi birbirine sıkı düğüm atıyorum. Bu hiçbir şekilde açılmaz artık. Böyle düğüm attıktan sonra bunu da kısacık keserek, iyice düğüm atıp sıkıştırdıktan sonra kısacık kesiyorum. Bu şekilde bluzumuzu bitirmiş olduk. Askıları her iki tarafa da ayrı ayrı yapıyoruz ve her biri 50 zincir. Her birinin ucuna da bu küçük topçuktan yaptık. Bu şekilde askı yapmanın güzel tarafı, omuz ölçünüze göre ayarlayabiliyorsunuz. Giydikten sonra şöyle kolayca bir düğüm atabilirsiniz. Boncuklar da ucunda güzel duruyor. Yine çocuklarınıza vesaire yapmak isterseniz tek yapmanız gereken daha küçük bir motifle yapmak. Daha büyük beden yapmak isterseniz yine tek yapmanız gereken motif sırasını büyütmek. O yüzden beden ayarlaması da çok kolay bir bluz. 4 milimle örmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok dökümlü, çok güzel oturuyor o zaman üstünüze. İşte bu kadar bluzumuz. Evet, bu bluzun ne kadar kolay olduğunu siz de görmüş oldunuz. Bu bluzumuz bu noktada bitmiş oluyor. Yaptıklarınızı ve yorumlarınızı merakla bekliyor olacağız. Bu tarz projelerin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.